Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elektronik atölyelerinin en kritik malzemelerinden birini, lehimlemenin olmazsa olmazını konuşacağız. Yani flux'ı. Özellikle SMD ve ince bacaklı entegre çalışmalarında flux olmadan temiz ve sağlam bir iş çıkarmak neredeyse imkansızdır. Peki neden? Çünkü lehim yaptığımız bakır ve kalay yüzeyler havadaki oksijenle temas ettiğinde gözle görülmeyen bir oksit tabakası oluşturur. İşte bu tabaka lehimin yüzeye tutunmasını engeller. Flux tam da bu noktada devreye girer ve kimyasal olarak 3 temel görevi üstlenir. Yüzeydeki oksit tabakasını çözer, lehimin metal yüzeye düzgün şekilde yayılmasını sağlar, ısıyla birlikte oluşan yeni oksitlenmeyi engeller. Piyasada satılan hazır flux'lar hem pahalı olabiliyor hem de içeriğinde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün ise içeriğini bildiğimiz, kıvamını kendimizin ayarladığı, başarısız olma ihtimalimiz çok düşük olduğu profesyonel bir krem flux yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk malzememiz bu karışımın kalbi olan doğal çam reçinesi yani kolofon. Buradaki altın kuralımız 2'ye 1 oran. Bu karışım için 40 gram reçine kullanıyorum. Burada çok önemli bir nokta var. Reçineyi mutlaka önceden iyice ufalanmış olması gerekiyor. Eğer reçine parçaları toz haline gelmezse hem erimiyor hem de şırıngada tıkanıklıklara neden olabilir. Eğer reçineyi doğadan toplarsanız da içinde ağaç kabuğu, toz veya yabancı parçalarla kullanırsanız bu parçalar erimez. Sonuçta şırınganın yine ucu tıkanabilir. Lehim yüzeyinde siyah, yanmış tortular oluşabilir. Temiz ve profesyonel sonuç alamazsınız. O yüzden ya saf reçine kullanın ya da erittikten sonra mutlaka süzün. İkinci malzememiz vazelin. 40 gram reçineye karşılık 20 gram vazelin kullanıyorum. Yani tam yarısı kadar. Ama siz ihtiyacınıza göre vazelin miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Peki vazelini fazla koyarsanız ne olur? Flux çok yağlı olur. Temizleme gücü azalır ve ısıyı gördüğünde bakır yüzeylerin üzerine akıp gider. Yüzeyde tutunamaz. Peki az koyarsak ne olur? Bu sefer de flux çok çabuk kurur. Havaya değdiğinde reçine yanar, siyahlaşır veya yoğun duman oluşturabilir. Yani 2'ye 1 oranı bu karışım için güzel bir değer. Üçüncü bileşenimiz izopropil alkol ya da kısaca IPA. Bunu kıvamı ayarlamak için kullanıyoruz. Burada miktar sabit değil. Göz kararı ayarlayabilirsiniz. Akışkanlığa bakarak ben de karışımıma ekliyorum. Alkolü fazla kaçırırsak ne olur peki? Karışım çok sulu olur. Şırıngadan kontrolsüz şekilde akar. Daha kötüsü sıcak havaya değdiğinde alkol aniden kaynamaya başlar. Etrafa lehim sıçrayabilir. Peki az koyarsak flux çok katı olur. Şırıngadan çıkmaz ve yüzeye sürmek zorlaşır. Ama panik yok. Sulu olursa kapağı açın ve bırakın, alkol buharlaşacaktır. Katı olursa da biraz daha izopropil alkol ekleyebilirsiniz. Çözüm bu kadar basit. Isıtıcı olarak eski bir saç düzleştiricisini kullanıyorum. Sıcaklığı yaklaşık 100-120 derece arasına ayarlıyorum. Bir de elimde eski bir cam kavanozu var. Bu cam kavanozun içerisine vazelin ve reçineyi yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum. Bal gibi parlak ve pürüzsüz, homojen bir görüntü alana kadar devam ediyorum karıştırmaya. Bu aşamada alkolü ekleyip karışıma iyice yediriyorum. Eğer ihtiyaç olursa, alkol buharlaşırsa biraz daha izopropil alkol ekleyebiliriz. Şu anda ekranda hazırlamış olduğum flux'ı gösteriyorum. Güzel bir kıvam aldı. Bu flux'ı şırınganın içerisine ekleyerek kullanırken daha kolay, daha rahat bir şekilde kullanımını sağlayacağım. Bunu da ekranda görüyorsunuz. Şimdi saha testine geçelim. Eski bir SMD parçayı söküyorum. Hazırladığımız flux'ı sürüyorum. Isıyı verdiğim anda lehimin nasıl parladığını görüyorsunuz. Flux ısı transferini hızlandırıyor ve parçayı tereyağından kıl çeker gibi rahatça sökmemizi sağlıyor. Şimdi zeminini hazırlayalım. Bakır yollardaki eski lehim artıklarını temizliyorum. Flux bu aşamada yüzeyi koruyarak bakırın kararmasını engelliyor. Yani oksitlenmesini engelliyor ve kolayca bakırı üzerindeki lehimi temizliyorum. Bakır yollara taze lehim ekliyorum. Dikkat edin, lehim topaklanmıyor. Flux sayesinde yüzeye düzgün yayılıyor ve metali
tam anlamıyla sarıyor. Parçayı yerine koyup ısıtıyorum. Flux'ın içindeki uçucu bileşenler görevini yapıyor. Uçarken geriye sadece saf ve güçlü bir lehim bağlantısı kalıyor. Köprü yok. Kısa devre yok. Fabrikasyondan çıkmış gibi tertemiz bir montaj. Sonuç olarak arkadaşlar, bu karışımla hem paranız cebinizde kalır hem de ne kullandığınızı net olarak bilirsiniz. Kapalı bir kutuda veya şırınga içinde aylarca bozulmadan saklayabilirsiniz. Lütfen yaparken ortamı havalandırmayı ve yanıcı malzemeler konusunda dikkatli olmayı unutmayın. Eldiven ve gözlük de takabilirsiniz. Detaylı ve teknik içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum.